Vahye dayanan tüm dinlerde, başta Kudüs olmak üzere, tüm Filistin toprakları kutsal sayılır. Çünkü, tarih boyunca insanları uyarıp korkutmaları için gönderilen peygamberlerin pek çoğu, bu topraklarda yaşamış ya da en azından hayatlarının bir kısmını bu topraklarda geçirmişlerdir. Tarihçilerin arkeolojik kazılara ve kutsal metinlere dayanarak yaptıkları açıklamalara göre, ilk olarak Hazreti İbrahim, M.Ö. 1800'lü yıllarda, oğulları ve kendisine tabi olan az sayıda insanla birlikte, Filistin, eski adıyla Kenan topraklarına göç etmiştir. Filistin'de, bugün El Halil diye adlandırılan bölgede yaşadığı tahmin edilen Hazreti İbrahim, tefsir kitaplarında yer alan bilgilere göre, Hazreti Lut ile birlikte bu bölgeye yerleşmiştir. Kur'an'da, Hazreti İbrahim'in bu göçü şu şekilde belirtilir. Biz de dedik ki, ey ateş, İbrahim'e karşı soğuk ve esenlik ol. Ona bir düzen, tuzak kurmak istediler, fakat biz onları daha çok hüsrana uğrayanlar kıldık. Onu ve Lut'u kurtarıp, içinde alemler, insanlık için bereketler kıldığımız yere çıkardık. Enbiya suresi, 69-71. Çeşitli tefsir kitaplarında, Enbiya suresinin 69 ile 71. ayetlerinde geçen ve bereketler verdiğimiz yer olarak adlandırılan bu bölgenin, Filistin toprakları olduğu dile getirilir. Kenan, yani Filistin halkı, Hazreti İbrahim'den önce putperest bir geleneğe sahipti. Hazreti İbrahim ise, onlara putlara tapmaktan vazgeçip, bir ve tek, üstün ve güçlü olan Allah'a iman etmelerini tebliğ etmiştir. Tarihi kaynaklara göre Hazreti İbrahim, oğullarından Hazreti İsmail'i, Mekke ve çevresine yerleştirmiş, ikinci oğlu, Hazreti İshak ise Kenan'da kalmıştır. Nitekim Kur'an'da Hazreti İbrahim'in oğullarından bir kısmını, Beyt-i Haram'ın yakınlarına yerleştirildiğinden bahsedilmektedir. Tefsir kitaplarında bu mekanın Mekke Vadisi olduğu belirtilir. Rabbimiz, gerçekten ben, çocuklarımdan bir kısmını Beyt-i Haram yanında, ekini olmayan bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, dosdoğru namazı kılsınlar diye öyle yaptım. Böylelikle sen, insanların bir kısmının kalplerini onlara ilgi duyar kıl ve onları bir takım ürünlerden rızıklandır. Umulur ki şükrederler. İbrahim suresi, 37. Ancak, daha sonra Hazreti İshak'ın oğlu Hazreti Yakup, oğlu Hazreti Yusuf döneminde Mısır'a göç etmiştir. Hazreti Yakup'un oğulları İsrailoğulları olarak da anılır. Hazreti Yusuf'un hapishanede kaldığı yılların ardından, Mısır'ın hazinelerinin başına geçmesiyle, bu dönem boyunca İsrailoğulları Mısır'da huzur ve güvenlik içinde yaşadılar. Ne var ki, İsrailoğullarının Mısır içindeki durumu zamanla değişti. Firavun rejimi tarafından büyük bir zulüm gördüler. Allah bu dönemde Hazreti Musa'ya peygamberlik verdi ve ona, İsrailoğullarını Mısır'dan çıkarmasını emretti. Hazreti Musa Firavun'a giderek hem onu sapkın inançlarından vazgeçip Allah'a kul olmaya davet etti, hem de İsrailoğullarını kendisiyle birlikte göndermesini istedi. Firavun eli kanlı bir zalimdi. İsrailoğullarını ağır işlerde, ölesiye çalıştırıyordu. Tüm İsrail soyunun erkek çocuklarının öldürülmesini emretmişti. Bu zulmünü sürdürdü, Hazreti Musa'ya karşı düşmanca cevap verdi, dahası ona iman edenleri imanlarından döndürmek için ellerini ve ayaklarını çaprazlama olarak kesmekle tehdit etti. Ancak, Firavun izin vermek istemese de, Allah'ın mucizeleri ve yardımıyla, tarihi kaynaklara göre yaklaşık M.Ö. 1250 yıllarında Hazreti Musa İsrailoğulları ile birlikte Mısır'dan göç etti. İsrailoğulları, Sina Yarımadası'na ve Kenan diyarının doğusuna yerleştiler. Kur'an'da Hazreti Musa'nın İsrailoğullarına, Kenan diyarına gitmeleri için verdiği emir şöyle bildirilir. Ey kavmim! Allah'ın sizin için yazdığı, girmenizi emrettiği, kutsal yere girin ve gerisin geri arkanızı dönmeyin, yoksa kayba uğrayanlar olarak çevrilirsiniz. Maide suresi, 21.
Hazreti Musa'dan sonra İsrail soyu Kenan diyarında, yani Filistin'de yaşamayı sürdürdü. Yine tarihçilerin görüşüne göre milattan önce, binli yıllarda Hazreti Davud, İsrail soyunun yönetimine geçti ve güçlü bir krallık kurdu. Onun oğlu olan Hazreti Süleyman'ın döneminde ise İsrail'in sınırları, güneyde Nil Nehri'nden, kuzeyde Suriye içlerindeki Fırat Nehri'ne kadar uzanıyordu. Bu dönemde İsrail Krallığı, mimari başta olmak üzere pek çok alanda çok görkemli bir dönem yaşadı. Kudüs'te, Hazreti Süleyman'ın emriyle görkemli bir saray, aynı zamanda tapınak inşa edildi. Hazreti Süleyman'ın vefatının ardından Allah, İsrailoğullarına daha pek çok peygamber gönderdi. Ancak İsrailoğulları çoğu zaman peygamberleri dinlemediler ve Allah'a isyankar oldular. Bu dejenerasyonun bir sonucu olarak İsrail krallığı bölündü, ardından putperest krallıklar tarafından işgal edildi. İsrail soyu köleleştirildi. Filistin'e hakim olan en büyük putperest imparatorluk ise Roma oldu. Hazreti İsa, Filistin'de Roma egemenliğinin sürdüğü bir dönemde geldi ve İsrailoğullarını bir kez daha kibirlerinden, batıl inançlarından ve isyankarlıklarından vazgeçip Allah'ın dinine göre yaşamaya davet etti. Çok az Yahudi ona inandı. İsrailoğullarının büyük bölümü inkarda diretti. Ve Hazreti İsa'nın ardından bir süre sonra da tüm Yahudiler, Romalılar tarafından Filistin'den sürüldüler. Tüm bunları anlatmamızın bir sebebi, Siyonizmin temelinde yer alan, Filistin'in Yahudiler için Allah'ın vaat ettiği bir toprak olduğu iddiasının doğru olmadığını göstermektedir. Siyonizm, seçilmiş halk ve vaat edilmiş toprak kavramlarını ırkçı bir bakışla yorumlar. Bu iddiaya göre Yahudi soyundan gelen herkes, seçilmiştir ve vaat edilmiş toprakların sahibidir. Oysa gerçekte Allah katında önemli olan ırk değil, inanç ve takvadır. Allah katında seçilmiş olanlar, Hazreti İbrahim'in dinini devam ettirenlerdir, ırkları ve soyları her ne olursa olsun. Nitekim bu gerçek Kur'an'da özellikle vurgulanır. Allah, Hazreti İbrahim'in varislerinin, kendilerini İbrahim'in çocukları olarak öven Yahudiler değil, onun dini üzere yaşayan Müslümanlar olduğunu haber vermektedir. Doğrusu, insanların İbrahim'e en yakın olanı, ona uyanlar ve bu peygamber ile iman edenlerdir. Allah, müminlerin velisidir. Ali İmran Suresi, 68